Merhabalar. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların daha kolay bir şekilde Arduino ile kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino buton modülü ile tanıştıracağım. Buton modülü bağlantısını ve kodlamasını doğru yaptığımız takdirde bize 0 ve 1 değerlerini vermektedir. Peki nasıl bağlantı gerçekleştireceğim? Buton modülümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Yine Pino kart üzerinde aynı renge sahip olan kapılara bağlantı kablosu yardımıyla takabilirim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar buton modülü için uygundur. Ben hemen bağlantı kablosu yardımıyla Pino üzerinde 3 numaralı kapıya bağlantımı gerçekleştiriyorum. Siz mor kapılardan herhangi birine bağlantı yapabilirsiniz. Ardından USB kablomuz yardımıyla bilgisayar bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet, Pino'yu programlamak için bilgisayarımdan Mblox programını açacağım. Mblox programımda kodlamaya başlamak için bir uzantı eklemem gerekiyor. Uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazarak Pino uzantısını indiriyorum. Artık bu uzantıyı aktif etmiş olduk. Robotlar sekmemde Pino ile ilgili kod bloklarını görebilirim. Hemen birkaç işlemimiz var, bunları yapalım. Kartlar bölümünden Arduino Nano seçili mi, bunu kontrol ediyorum. Ardından uzantılar bölümünde Pino seçili olmalı. Zaten bu uzantıyı aktif ettiğimizde seçili halde gelmekte. Ama ben Arduino kodlarıyla çalışma yapmayacağım, onu kaldırıyorum. Ardından bağlam bölümünden seri port ve çıkan COM değerini seçeceğim. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu Pino kartımızı bağladığımız portun adı. O yüzden çıkan değere tıklayalım. Seri portumuz bağlandı. Ardından aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Aygıt yazılım güncellemesi Mblox yazılımı ile Pino kartım arasındaki haberleşmeyi sağlar. Aslında Pino kartım içerisinde daha önceden yazdığımız kodlar varsa bunları silmemizi, yani sıfırlamamızı da sağlıyor. Programı bir kez açtığımızda aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Veya bir proje geliştirdik, bağlantısından ve kodlamasından eminiz ve çalışmıyorsa burada da aygıt yazılım güncellemesini deneyebiliriz. Yükleme işlemi tamamlandı. Kapat diyorum. Ve ardından kodlama işlemine geçebilirim. Ben butonumun basılı olması ve olmaması gibi durumları test edeceğim. Bana 0 ve 1 değerini veriyordu. Kod bloğunu bulalım. Buton oku. Pin. Şimdi biz hangi kapıya bağladık? 3 numaralı kapıya bağladık. Hemen 3 şeklinde değiştiriyorum. Ve ardından kuklamın bana bu değerleri söylemesini istiyorum. Görünüm sekmesinden merhaba de kod bloğunu aldım ve buton oku kodumu içerisine yerleştiriyorum. Butonumdan gelen değerleri sürekli okumak istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kod bloğunu aldım. Ardından bir olayla çalıştırmak istediğim için olaylar sekmesinden yeşil bayrak tıklandığında kod bloğunu alıyorum. Artık yeşil bayrağı tıkladığımda şu anda kukla konuşuyor ve 0 değerini verdi. Yani butona basılı değilken 0 değerini alıyorum. Butona tıkladım. Şu anda 1 değeri. Çektim 0. Basılı haldeyken 1. Bu şekilde 0 ve 1 değerlerine bağlı olarak çeşitli koşullar oluşturup eğer gelen değer 1 ise, yani basılı ise bir ses çıkışı sağlayıp kapı zili projeleri üretebilir. Veya butonlara bağlı olarak çalışan farklı yapılar oluşturabilirsiniz. İyi çalışmalar.